İngilizcenizi daha önce pek çok kez geliştirmeyi, daha konuşkan hale gelmeyi ya da ne bileyim hani insanlarla daha rahat iletişim kurabilme seviyesine getirmeyi denemişsinizdir. Ve İngilizce denemelerinde genelde çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanır. Bunun en büyük sebebi yanlış teknikler kullanılarak İngilizce öğrenilmesidir. 3 farklı bölümde İngilizce nasıl öğrenilir ve en kolay İngilizce öğrenme tekniklerini size göndereceğim. Öncelikle ilk yapmanız gereken şey İngilizce seviyenizi öğrenmektir. Hangi seviyede İngilizceniz var? 3 seviyeye ayırdım ben. 1. Gramer seviyesi. Yani eğer daha yeni başladıysanız İngilizce öğrenmeye, daha düzgün bir cümle kuramıyorsanız, I can do cinsinden şeyler bile size zor geliyorsa birinci seviyedesiniz. 2. Bu ikinci seviye daha çok kelime öğrenmeye yönelik bir seviye. Eğer basit cümleler kurabiliyorsanız, mesela I can take a shower gibi ya da buna benzer ve tek yapmanız, tek öğrenmeniz gereken şey kelime üretmekse, bir insanla konuşurken bildiğiniz kelimelerle rahat cümle kurabiliyorsanız fakat bazen böyle kelimeleri düşünüyorsanız ve aklınıza gelmiyorsa ikinci bölümdesiniz. Üçüncü bölüm ise en yüksek seviye. Yani siz artık kelimeleri öğrenmişsiniz, konuşma şeklini öğrenmişsiniz, grameriniz de tamam. Sadece kendinizi birazcık daha alıştırmalısınız. Daha rahat İngilizce konuşabilmeniz için. Karşınızdakini siz daha rahat anlayabilmesi için, daha akışkan bir konuşma elde edebilmek için, var olan İngilizcenizi koruyabilmek için uğraşıyorsanız siz de 3. seviyedesiniz. Birincisi olan gramer seviyesi. Gramer seviyesinde dediğim gibi şu an gramer kurmayı öğrenememişsiniz. Daha gramer bilmiyorsunuz. En başındasınız, birinci noktadasınız. Şu an sizin öğrenmeniz gereken temel şey kelimeden önce gramer kurmak. Cümle yapılarını öğrenmek. Böylelikle sadece kelimeleri ekleyerek sağlıklı bir İngilizceye sahip olabilirsiniz. Gramer seviyesindeki insanlar için benim önereceğim en önemli şey kursa gitmek. 2 aylığına da olsa kursa gidin ve gramerin basit düzeydeki işleyişlerini öğrenin. Bir başka seçenek ise ya kursa eğer para harcamak istemiyorsanız 40-50 TL vererek bir İngilizce gramer kitabı alabilirsiniz. Bu kitaplar size başlangıç düzeyinde olduğunuzu bilir ve ona göre davranır. Sizi çok fazla zorlamaz, çok kolaya da kaçmaz. Yavaş yavaş adım adım size İngilizce gramerlerini öğretir. Gramer seviyesi için önerilerim bu kadar. Eğer gramer seviyesindeyseniz işiniz bir tık daha zor olabilir çünkü kelimeleri öğrenemiyorsunuz. Bu seviyedeyken konuşmayı kesinlikle beklemeyin kendinizden. Öğreniyorsunuz çünkü siz. Bu şeye benzer mesela ilkokula giden bir çocuğa 2+3'ü öğretmeye çalışırken aynı zamanda o çocuğun da hani x'leri, y'leri bulma mücadelesine benzer. Önce hedefinize ulaşın. Gramer seviyesini atlatın. Ondan sonra kelime öğrenme seviyesinde zaten cümle kurmaya, cümle duymaya, anlamaya ve dizilerden, filmlerden bir şekilde repliklerle İngilizceni geliştirmeye başlayacaksınız. İkinci seviye ise kelime öğrenme seviyesi. Artık dediğim gibi gramer seviyesini atlattınız. Artık rahat rahat cümle kurabiliyorsunuz. Tabii bunu yaparken kelime yardım almanız gerekiyor. Sadece bildiğiniz kelimelerle yapabiliyorsunuz ve bu da sizin günlük hayatta konuşmanıza yardımcı olamıyor. Çünkü bu seviye çok altlarda. Bu arada gramer seviyesindense gerçekten kelime öğrenme seviyesi hepsinden bence en kolayı. Çünkü artık grameriniz var, kelimeleriniz var. Şu an tek yapacağınız şey kelimeleri ezberlemek. Kelimeleri ezberlerken benim önerim kesinlikle mesela bugün 5 tane kelime ezberleyeyim deyip 5 tane İngilizce kelime yazıp bunu Türkçe'ye çevirip ezberlemeye çalışmayın. Bunu ezberlersiniz elbette. 2 gün ezberinize kalır ama 3. gün ya da cümle kurmaya çalışırken aklınıza gelmeyecektir. Eğer gerçekten İngilizce kelimeleri rahat ezberlemek istiyorsanız ki bu en önemli olanıdır, dizi ve film izleyin. Dizi ve film izlerken İngilizce altyazılı izlemeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde Türkçe içerik olmayacak. Sadece İngilizce konuşulacak ve İngilizce altyazıya sahip olacak. Fakat burada çok önemli bir şey var. Dizinin ve filmin kolay olması gerekiyor. Mesela Game of Thrones yerine Shameless izleyebilirsiniz. Çünkü Shameless daha basit konular, daha basit cümleler işliyor. Game of Thrones'ta ise çok daha zor, ağır kelimeler, ağır cümleler içerebiliyor. Bu yüzden kendinizi daha basit, temelden İngilizce geliştirici, daha böyle komik, eğlenceli diziler, filmler bulabilirsiniz. Bunu yaparken dediğim gibi altyazılı, İngilizce altyazılı izlemeye özen gösterin. En kolay ve en hızlı sizi geliştirecek olan yöntem dizi ve film izlemek. I'm paying tonight, so I get to decide how much to tip. Oh, all right.
Hey! Isn't that Mr. Evans over there? Where? Never Bir mind. sonraki ise İngilizce kitap okumaktı. İngilizce kitap okumak gerçekten çok faydalı. Çünkü İngilizce kitap okurken hani o dizideki gibi zorlanmıyorsunuz. Bu kelime ne deyip düşünmüyorsunuz. Anında çevirebilirsiniz kelimeyi. Yani oturup beşer beşer kelime ezberleyeceğinize ikişer sayfa kitap okusanız, İngilizce kitap, sizin için çok daha faydalı olacaktır. Ama bakın burada en önemli şeylerden bir tanesi, İngilizce kitap derken romandan bahsetmiyorum. İngilizce yaklaşık 50 sayfalık hikaye kitapları var. Her seviyeye özel. Yavaş yavaş seviyenizi artırabilirsiniz. Ne kadar kelime öğrendiyseniz, ne kadar rahat cümleleri anlayabiliyorsanız o kadar seviyenizi yükseltebilirsiniz. Üçüncü seviye ise en üst seviye. Yani artık siz İngilizcenizi geliştirdiniz. Gramere sahipsiniz ve kelimeleri de rahatlıkla hatırlayabiliyorsunuz. Fakat sizin istediğiniz bir şey var. O da bir İngilizce konuşan bir turiste ya da bir yabancı ülkeye gittiğinizde rahatlıkla iletişime geçebilmeniz. Tek yapmanız gereken alıştırma yapmak, bol bol pratik yapmak. Bunun için size uygulama önereceğim. OpenTalk uygulaması gerçekten birebir. Bu uygulamanın en büyük avantajı sadece SMS mesaj olayı değil, aynı zamanda görüntülü ve sesli de konuşabiliyor olmanız. Farklı ülkelerden ya da sizin ülkenizden İngilizce konuşmak isteyen, öğrenmek isteyen insanlarla ya da farklı dil seçenekleri de mevcut. İngilizce, Fransızca falan filan. Bu insanlarla İngilizce pratik yapabiliyorsunuz ve daha fazla insan tanıyabiliyorsunuz. Bu da hem kültürel açıdan hem de İngilizcenizi geliştirme açısından oldukça faydalı oluyor sizin için. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Elimden geldiğince size İngilizce konusunda bildiğim pratik yolları aktarmaya çalıştım. Bu yollar gerçekten işe yarıyor. Ve ben çok kısa sürede bu yolların faydasını da gördüm. Size de öneririm. Şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.